Sismik uygulamalar konusunu konuşması için Samet Bey'i ağırladık. Hoş geldiniz Çok teşekkür Samet Bey. ederim, çok sağ olun. O zaman sahneyi size bırakıyorum. Tamamdır, teşekkürler. Herkese merhaba. Samet Uslu ben. Solidyan Keltex Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapıyorum. Sunuma başlamazdan evvel esasında hem fuar organizatörlerine hem de bizi bir araya getiren, emeği geçen her kim varsa teşekkür etmek isterim. Zira konunun mahiyeti ve önemi gereği bir deprem ülkesi olmamız gereği bazı şeyleri realistliğiyle olduğu gibi konuşmamız gerekiyor. Bugün de onlardan bir tanesi, hem konuşacağız hem neler yapabildiğimizi göstereceğiz hem de hep birlikte çözüm arayışlarına gireceğiz. Şöyle ki sunumuma antisismik uygulamalar üzerine bir sunum yapacağım, fakat antisismik uygulamalardan evvel birkaç realist rakam vermek isterim. Biraz can sıkacak ama hep birlikte görmemiz gerekiyor. 6. Türkiye'de son 30 yılda gerçekleşmiş 6 ve üzeri şiddette deprem sayısı. Orada hangi illerde ve hangi şehirlerde olduğunu görüyorsunuz. 13 milyon Türkiye'nin tamamında sağlam olarak kabul edilen bina sayısı. 4. An itibariyle ülkemizdeki birçok kıymetli deprem profesörünün de belirttiği üzere Türkiye'de 6 ve üzeri şiddette beklenen deprem sayısı. 8 milyon ise Türkiye'de sağlam olarak kabul edilmeyen bina sayısı. Şimdi biraz daha ilerleyelim. 6 milyon. Bu bizim her gün neredeyse haberlerde gördüğümüz beklenen Büyük İstanbul depreminde doğrudan etkilenecek kişi sayısı. Detaylara girmeksizin doğrudan etkilenecek kişi sayısı diyebiliriz. 600 bin İstanbul'da gerçekleşecek depremde hasar alması beklenen bina sayısı. Buna ağır hasar ve tamamen yıkım durumları olarak referans alabiliriz. 3 milyon Türkiye'nin an itibariyle herhangi bir yerinde 6 ve üzeri şiddetli bir deprem olması durumunda etkilenecek kişi sayısı. 16 bin ise yine aynı şekilde Türkiye'nin herhangi bir yerinde 6 ve üzeri şiddette deprem olması durumunda hasar alması beklenen bina sayısı. Şimdi bunların tamamı bize bir şey anlatıyor. Bu taraf can güvenliği, bina güvenliği, mal güvenliğiydi. Şimdi de bunun ekonomik etkileri var. O beklediğimiz Büyük İstanbul depreminin Türkiye ekonomisine maliyetini tahmin ediyorum haberlerde görmüşsünüzdür veya bazı raporlarda okumuşsunuzdur. 140 milyar dolar. 30 bin dolar ise an itibariyle güncel fiyatlarla herhangi 5 katlı bir binayı depreme dayanıklı hale getirmenin tam olarak maliyeti. 18 milyar dolar ise biraz evvel o bahsettiğimiz 600 bin binayı yine ortalama bir hesapla güçlendirme maliyeti. Şimdi bunlar bizim canımızı sıkan rakamlar ama maalesef gerçekleşmesi beklenen, gerçekleşmesini asla istemediğimiz ama maalesef bir şekilde yaşayacağımız sayıların esasında tezahürü. Şimdi biraz daha ilerliyoruz. Tüm bunlar olurken esasında başka bir şey de oldu. 1999 depreminden itibaren başlayan, bizim ülkemizin tamamında İstanbul'da oturan oturmayan veya herhangi büyük bir depremi yaşamış yaşamamış tüm vatandaşlarımızın, hepimizin, her birimizin, ki ben şahsım adına 2 büyük deprem geçirdim. Bir tanesi 6.4, bir tanesi 7.1'di. Bazı şeyler değişti. Toplumsal davranış biçimlerimiz ve birbirimize olan davranışlarımızda bazı şeyler fark etti. Şimdi bunlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi bizde, çok özür dilerim, hemen geri geleyim. Büyük depremlerin hemen sonrasında zaten hepimiz aşinayızdır. Böyle çok hızlı bir şekilde yükselen bir farkındalık vardır ülkemizde. Haberlerde, sosyal medyada, bireysel olarak, toplumsal olarak, şirketler olarak hemen böyle çok hızlı bir farkındalık yaşarız. Bir süre devam eder o hızlı farkındalık. Sonra birden bir sabah uyanırız ve bir bakarız ki o aslında
yaşadığımız farkındalık unutulmuş. Çünkü o araya şöyle cümleler girer. O cümlelerden bir tanesi ama artık gündelik hayatımıza dönmeliyizdir. Gündelik hayatımıza döneriz ve biz o deprem gerçeğini maalesef unuturuz. Eş zamanlı olarak toplumsal kaygı artar ve bu toplumsal kaygı esasında başka bir şeyin göstergesidir. O da şudur, güvene duyulan ihtiyaçtır. Şimdi güvene duyulan ihtiyaç ne demek? En klişe örneği vereyim, Japonya. Japonya'da herhangi bir depremde, mesela YouTube'da binlerce videosu var. Herhangi birinin panik yaptığını, sokakta yürürken 7.4, 7.8 deprem yaşarken dahi durun ya şöyle 2 adım şu tarafa geçeyim de üzerime işte yukarıdan bir şey düşmesin rahatlığını yaşadığını hepimiz görürüz. Şimdi bu bizde asla olmayacak bir görüntü. Niye? Çünkü oturduğumuz binaya güvenmiyoruz, yürüdüğümüz yola güvenmiyoruz, çalıştığımız iş yerinin binasına güvenmiyoruz vesaire vesaire. Sonra bu ne oluyor? Birazdan bahsedeceğim en başta doğru yap kısmını unutuyoruz. Dayanışma kültürü ve hızlı unutma bu bizim ülkemize dair en önemli tabii kıymetlerden bir tanesi esasında dayanışma kültürü. Yani STK'lar bireysel olarak şahsımız adına yaptığımız yardımlar, arabaya atlayıp gitmelerimiz vesaire bunların hepsini yapıyoruz. Ama sonra o birinci maddedeki gibi pik noktasından unutma kısmına çok hızlı bir geçiş yapıyoruz. Deprem eğitimleri veriyoruz. Masanın altına falan giriyoruz. Sonra işte insanları masanın altına sokup anonslar yapıyoruz, sirenler çalıyoruz. Ama iş realiteye döndüğünde aslında hiçbirimizin hazır olmadığını görüyoruz. Deprem sonrası yapılan ve yapılmayan göçler. Bu özellikle 99 depreminde yaşandı, 6 Şubat depreminde yaşandı ve beklenen İstanbul depreminden dolayı yapılmayan göçler olarak konu kendi kendine evrildi. Şöyle oldu. 99 depreminden sonra, 6 Şubat depreminden sonra insanların depremi yaşadığı şehirlerden farklı şehirlere taşındığını, ailecek işlerini, güçlerini taşıdığını gördük. 6 Şubat depreminden sonra çoğunluğu mecburiyetten dolayı çünkü yaşayacak bir yer kalmamıştı. İnsanların göç ettiğini gördük. Şimdi bambaşka bir şey yaşanıyor. Beklenen İstanbul depreminden dolayı İstanbul'a yapılmayan göçleri yaşıyoruz. Etrafınızda üniversite sınavına girmiş yakını olan ya da işte çocuğunu üniversiteye İstanbul'a göndereyim mi göndermeyeyim mi tartışmasına giren tanıdıklarınız vardır. Birkaç arkadaşımdan ve birkaç aileden tanımadığım ya İstanbul'da bir deprem bekleniyor. Bir duralım biz çok çocuğumuzun oraya gitmesini istemiyoruz. Ya da işte işiyle ilgili İstanbul'a taşıma planı yapan birisinin ne olacak çok emin değiliz bir duralım kararlarını sıklıkla duyuyoruz. Bu da yapılmayan göçler kısmına giriyor. Haliyle baktığınız vakit yukarıdan aşağıya doğru toplumsal olarak depremi bizzat yaşamış olalım veya olmayalım bir şekilde toplumsal davranışlarımız tamamen ve köklü olarak değişmiş durumda. Bu değişim 30 yıl ve üzerinde gerçekleşti. Bizim bunu tekraren eskiye döndürmemiz, güven odaklı bir hale getirmemiz belki 50 veya 100 yıl sürecek. Psikolojik ve sosyal etkilerde esasında bu bahsettiklerimin alt toplamı hani travma sonrası stres bozukluğundan panik ataklara, kaygı bozukluklarına kadar gidiyor. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Burada ne yapmamız gerekiyordu esasında? En başta doğru yapmamız gerekiyordu. Bu ne demek? Herhangi bir yapı, bir ev, bir bina, bir fabrika, bir gökdelen, bir tünel, bir köprü en başta niye sağlam olarak yapılmalı? Yani en başta çok sağlam yapıp, çok sağlam değil, yeteri kadar sağlam yapmamızın asıl sebebi nedir? Can güvenliğini sağlamak muhakkak. Uzun ömürlü ve güvenilir yapılar inşa etmek ve bunun kökünde insanları, bir toplumu, bir topluluğu bir yere yerleştirdiğinizde aklında kaygı bırakmamaktan kaynaklanan bazı sebepleri realize etmek, ekonomik kayıpları önlemek, o biraz evvel bahsettiğimiz 140 milyar dolar gibi bir şeyin olmamasını hesap etmek, olmasını riske etmek değil de olmamasını hesap etmek, toplumsal güven, yatırımın korunması, sürdürülebilirlik, depreme hazır toplum ve finalde de yasal zorunluluk. Esasında yasal zorunluluk hep var. Şimdi biz burada sınıfta kalmış bir maalesef ülkeyiz.
Maalesef sınıfta kaldık. Kural 2'de de kural 1'i düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü orada doğru yapmamıştık. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi elimizde sağlam olmayan, içinde oturulduğunda güven duymadığımız bir yapı stoğu var. Bu yapı stoğunu bir şekilde tekrar güvenilir ve yaşanabilir bir hale getirmemiz gerekiyor. Bunu da ana sebebi en başta doğru yapmadığımız için yapmamız gerekiyor. Tekrar can güvenliği sağlamak için yapmamız gerekiyor. Yapıların ömrünü uzatmak için yapmamız gerekiyor. Onlarca madde. Siz görüyorsunuz. Ama burada önemli olan, en önemlilerden bir tanesi toplumsal güveni tekrar inşa etmek ve yatırımın korunması. Yatırımın korunmasını esasında şöyle düşünebilirsiniz. Bir ülke için olan ekonomik maliyeti, bir de daha aşağıya indirip, hani makro hesaptan mikroya indirelim. Sizin satın aldığınız herhangi bir evin, bir yapının, bir binanın satın aldığınız değerde satın alma gücü olaraktan hayatını devam ettirebiliyor olması. Bir depremde hasar gördüğünde veya deprem olmaksızın hasar gördüğünde, ki bunu da yaşıyoruz maalesef artık, o yatırdığınız paranın maalesef karşılığını alamıyorsunuz ve bu zincirleme reaksiyon olarak toplumsal güveni, ülke ekonomisini ve o yarattığımız güven inşasını tamamen böyle kökünden dinamitliyor esasında. Tabii finalde de tüm bunlardan ayrı olaraktan tarihi yapılarımızın, ki bu konuda çok çok zengin bir ülkeyiz, korunması ve gelecek nesillere aktarılması için. Şimdi işin can sıkıcı kısmını, buradaki realist rakamları birazcık atlattık. Antisismik uygulamalar tarafına geldiğimizde günümüz teknolojisinde 2024 itibariyle farklı teknolojiler, yöntemler ve üretim sistemleri var. Ve bunları birkaç ana başlıkta topladığımızda esasında yapıyı bir titreşimlere karşı koruyarak bir antisismik güçlendirme yapabilirsiniz. Taşıyıcı sistemleri güçlendirebilirsiniz. Esneklik ve rigidlik dengesini sağlayarak bunu güçlendirebilirsiniz. Temeli güçlendirebilirsiniz. Malzeme teknolojisini güçlendirebilirsiniz ve enerjiyi yönetebilirsiniz. Bunlar kendi altlarında farklı dallara ayrılıyor olsa da ana başlık olarak bizim antisismik güçlendirme dediğimiz uygulamaların ana başlıkları diyebiliriz. Şimdi biz kimiz? İşin orasına gelelim. Bütün bunları konuşmuşken. Biz Solidian Keltex olarak Hırvatistan'da 3, Almanya'da bir üretim tesisi olan ve esasında teknik tekstiller, yüksek teknoloji teknik tekstiller üreten bir üreticiyiz. 1990 yılından bu yana bu işi yapıyoruz. Ve özellikle Almanya tesisimizden sonra ve hem Hırvatistan'da hem de Almanya'da açtığımız Ar-Ge merkezlerinden sonra inşaat tarafına biraz daha önem göstermeye ve oradaki malzemelerimizin yelpazesini arttırmaya başladık. Biz 1990 yılında kurulmuş bir firma olaraktan aslında kurulduğu ilk günden geldiği bugüne kadar son 34 yılda hep geleceği birlikte inşa etmek için yola çıkmış bir üreticiyiz demiştik. Bunun İngilizce bir mottosu vardı. Ve orada aslında kastettiğimiz gerçekten geleceği birlikte inşa edebilmekti. Çünkü sebebi şuydu. Biz hali hazırda üretilebilen teknolojiyi üretiyorduk ama 10 yıl sonra da ne üretilmeli, bu sektörde ne olmalının kaygısını yaşıyorduk. Ve Ar-Ge'ye bu kadar yatırım yapılmasının sebebi de buydu. Artı şöyle bir de durum var. Artık teknoloji, günümüz dünyası 1950'ler ve 60'lardaki gibi değil. Özellikle son 10 yılda teknolojide yaşanan gelişmeler hepimizi, bütün çalışanları, herhangi bir sektördeki tüm çalışanları geleceği yakalamak için böyle koşturan bireylere dönüştürdü. Biz sürekli geleceği yakalamaya çalışıyoruz. Ve umuyoruz ki yakalayamayız. Çünkü yakalayamama ihtimalinde o meydan okumayı kabul edip daha iyi şeyler üretiyorsunuz. Biz bunları tabii ki üretirken hem kompozit hem inşaat sektörüne hizmet veriyorduk ama burada birkaç örneğinden bahsetmek isterim. Burası bizim İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün tepesinde kullanılan pilonlar.
Aramızda mutlaka bilenler vardır. Buradaki rüzgar kuvvetinden dolayı ve prekasların hafif olmasından dolayı pilonlarda hibrit bir malzeme kullanılması gerekiyordu. Ve 2016'dan bu yana da sağlıkla ömrüne devam ediyor. Zemin sistemleri üretiyoruz. Korozif olmayan, metalik olmayan herhangi bir ürün için esasında metalik olmayan ürünler üretiyoruz. Hızlıca geçiyorum buraları. Süremiz de az kaldı. Hızlıca geçiyorum o halde. Hiç merak etmeyin. Tüm bunları yaparken en önemli kısımlardan bir tanesi artık bu. Sürdürülebilirliği de sağlamamız gerekiyor. Biz buradaki tüm üreticiler olarak fuarda bulunan 2024'ü yakalarken esasında daha az malzeme, daha az kaynak kullanımıyla daha fazla geleceğe yatırım yapmayı da amaçlıyoruz. Ve ilerliyorum Merve Hanım, hiç merak etmeyin. FRP, FRCM donatılar, zemin sistemleri gibi tüm ürünleri tamamladıktan sonra da bir tek riskli bina kalmayana dek bunu sürdürüyor olacağız. Umuyoruz ki hep birlikte geleceği aynen bahsettiğimiz gibi birlikte inşa etmek için burada olacağız ve bu meydan okumalara kabul ediyor olacağız. Çok çok teşekkür ediyorum. Değerli sunumumuz için ben teşekkür ediyorum. Samet Bey'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolaylar Çok gelsin. değerli bir sunumdu. Ülkemiz için çok önemli konu aslında. Yani çözüm bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz de elimizden geleni yapmalıyız diye düşünüyorum. Şimdi hemen diğer sunum için anonsumu yapacağım. Yıldırım YL'de Suat Yıldırım Bey'i sahneye davet edeceğim. Depremin bize öğrettikleri ve yenilik